Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. İpim 100 gram 210 metre uzunluğu olan koton bir ip. %90 koton, %10 polyester. Şöyle dokusunu göstereyim. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 4 numara. Hadi hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları. Her model 3 ilmekten oluşmakta. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle ilmeklerimizi tamamlayalım. Evet, ilmeklerimi aldım. Örgümün arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Şöyle üçer üçer ilmeklerimiz, şişimde 15 ilmeğim var. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Eğer siz lastik yaptıysanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Şöyle düz örerek devam edelim. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz örerek tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örelim. Üçüncü sırada bu ilmeklerimizi şekillendireceğiz. Evet. İkinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle 2 sıra ön yüzünde düz örgümüz oluştu. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra şu 3 ilmeği ortadakini öne alıyorum. Bakın. Öndekini arkaya, ortadakini öne aldım ve şöyle sağa doğru çevirmiş oldum. 3 ilmeğin üçünü bir alarak tek ilmeğe düşürdüm. Burada kesme işlemi yaptık. Şöyle tellendirmeden alalım. Kesme işlemi yaptım burada. Tek ilmek çıkardım. Daha sonra bir artırma yaptım. Tekrar. Önce şu ortada kesme işlemi yaptığımız için sağında solunda artırma yaptık. İlmek sayımız yine aynı. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Bu 3 ilmeğin ortadakini öne aldım önce. Bakın önden aldım. Şişimin önüne taktım. 3 ilmeğin üçünü bir alarak 1 2 3 üçünü bir aldım. Düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıra geldi bu 3 ilmeğe. Ortadakini öne aldım. Öndekini ortaya yer değiştirdim. Üçünü bir alarak düz ördüm. Tek ilmek çıkarmış oldum burada. Yani kestim. 3 ilmekten tek ilmek çıkardım. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek
düz ördüm. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. 3. sıra ön yüzünde yaptığımız işlem bu. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 4. sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyoruz. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Sadece 3. sıra ön yüzünde bir şekillendirme yapıyoruz. Diğer sıralarda ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. Modelimiz çok kolay, gördüğünüz gibi. Yani yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilir. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin tamamını ters örüyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın, model böyle devam edecek. Şöyle güzel ajurlu bir model. Bir kez daha kuralım hemen. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Tekrar kuruyoruz. 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Bütün ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 1. sıramızı tamamladık. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde 2. sıradayız. İlmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 3 ilmeğimiz, bakın. Ortadakini öne alacağım. Öndekini ortaya. Şu şekilde yerlerini değiştirdim. Daha sonra 3 ilmeği, üçünü bir alarak tek ilmeğe düşürdüm burada. Şöyle tek ilmek çıkarmış oldum. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeğin ortadakini öne alacağız. Öndekini ortaya şöyle çevirdim ve 3 ilmeğin üçünü bir alarak tek ilmek çıkardım. Kesme işlemi yaptım. Önce artırma, kesme işlemi, daha sonra bir artırma daha yaptım. Bir ilmek düz, bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeğin ortadakini öne alacağım. Şöyle öndekini ortaya, ortadakini öne aldım ve 3 ilmeğin üçünü bir düz örerek şöyle topladım. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm.
Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dediğim gibi sadece 3. sırada farklı işlem var. İlmeklerimizi şekillendiriyoruz. Diğer sıralarda ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örüyoruz. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız da 3 ve 3'ün katları, yani her model 3 ilmekten oluşuyor. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 5. sıra ön yüzündeyim. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm yine. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Bunu daha kalın şişlerle yapabilirsiniz. Benim kullandığım ipin kalınlığı, yani 100 gramı 210 metre uzunluğu olan bir ip. Siz de kullanacağınız ipe göre şişinizi tercih edebilirsiniz. Evet, 6. sırayı da tamamladım. Modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parça var. Şöyle. Bunu da şöyle tekstil tipi lastik kullandım yaparken. Lastikli hali de böyle olur. İsterseniz lastik üzerine kullanabilirsiniz. İstediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Modelin arka yüzü de şöyle. Evet, bu modeli her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, hepsinde kullanabileceğiniz, yapımı oldukça kolay ve güzel, düzgün duran bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yazlık örgülerinizde de merserize ve pamuklu iplerle yaparsanız daha da uygun olacaktır. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.